Merhaba sevgili seyircilerimiz. ST Sağlık'tan hepinize huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir gün ve hafta sonu tatili diliyorum. Umuyorum ki bütün planlarınızı gerçekleştireceğiniz ve bundan çok memnun kalacağınız bir zaman dilimi geçirirsiniz. Bugünün konusunu inceleyelim önce, sonra da ayrıntılı bir şekilde bu konuyu masaya yatıralım. Hoş geldiniz. HT Sağlık'ta bu hafta kış aylarında kalp sağlığımız konusu masaya yatırılıyor. Soğuk hava kalp krizi riskimizi neden arttırıyor? Karlı havada kapanan yolu açmaya çalışmak riskli mi? Soğuk hava kimler için daha tehlikeli? Karlı ve soğuk havanın hastaların tansiyonları üzerinde etkisi var mı? Kalbimizi soğuk kış günlerinden korumak için yapmamız gerekenler neler? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Tanıtımımızda da izlediğiniz bazı sorularımız var. Bunları elbette ki yanıtlayacağız. Konusunun uzmanı önemli bir isimle birlikteyiz bugün HT Sağlık'ta. Kalbimizi çok ihmal ediyoruz. Bir kere bu bir gerçek. Bunu artık hepimiz biliyoruz bugüne kadar yaptığımız programlardan sevgili seyircilerimiz. Onun dışında dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalıklarının çok büyük bölümüne, ezici bölümünü aslında kendi elimizle davetiye çıkarıyoruz. Bunu da bugüne kadar çok defalar söyledik. Alamadığımız basit önlemler yüzünden kendimizi zor şartlar yaşamaya bırakıyoruz. Aslında bunu yapmak zorunda değiliz. Kendi önlemlerimizle bunun önüne geçebiliriz. Halbuki sadece mesela sigarayı bırakıp, alkolü limitli tüketip, hareket katıp hayatımıza, beslenmemize biraz dikkat ederek eminim ki çok önemli adımlar atmış olabiliriz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Timur Kaynak bugün bizimle birlikte. Doğru söyledim mi Timur Bey? Çok doğru söylediniz, çok güzel de özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Bunlar kalp sağlığı ile ilgili gerçekten bilinmesi gereken önemli şeyler ama bizim bugünkü konumuz aslında ondan biraz daha farklı. Bu kış mevsiminde karlı buzlu havalarla ilgili konuşacağız. Kalp sağlığımızı nasıl etkilediğine dair bilgiler vereceğiz. Hava oldukça soğuk gidiyor ve siz uzmanlar diyorsunuz ki kış soğuklarında kalbimize dikkat. Neden? Vücudumuzun yaz olsun, kış olsun ısı ayarlamasını damarlarımız yapar ve bunun da merkezinde kalp vardır. Yazın çok sıcak havalarda soğutmak isteriz vücudu. Damarlar genişler ve cildimizden ısı kaybederiz, serinleriz. Kışın ise bunun tam tersi olur. Isıyı korumamız, tutmamız lazım. O zaman ne olur? Damarlarımız daralır ki cildimizden, derimizden ısı kaybı olmasın. Soğuk bir havaya girdiğimiz zaman, soğuk bir ortama girdiğimiz zaman damarlar aniden daralır ve daraldığı anda bütün basınç kalbe biner. İşte bu yüzden de kalbin yükü artar. Bu artan yük üzerine eğer kalp hastasıysanız bir takım sıkıntılar yaşama riskiniz ortaya çıkar. Yani bunlar özellikle kalp hastası olanları yakından ilgilendiren durumlar. Kesinlikle. Bir de kalp hastası olmayanlar var. Kalp hastası olmayanlar için de soğuk hava, kar yağışı, soğuk havada dışarıya çıkmak, bir takım aktiviteler yapmak riskli olabilir mi? Olabilir. Öncelikle şunu söyleyelim. Kalp hastası olmadığımızı biliyoruz ama belki gizli kalbimiz var. Daha adı konmamış. Doğru. Bir takım risk faktörlerimiz var. Ailemizde kalp var, tansiyon hastasıyız, şeker hastasıyız, sigara içiyoruz, kiloluyuz ama henüz kalp hastası olduğumuzu bilmiyoruz. Belki sessiz bir şeyler oluyor. Soğuk havada dışarı çıktınız, yürüyorsunuz. Özellikle de yoğun kar var. Normal yürüyüşten çok daha fazla 2 katı efor harcarsınız o kara bata çıka giderken. Bu bir. 30 dakikadan sonra vücudun ısı kaybı artar ciddi şekilde ve hipotermi dediğimiz ısı düşmesi ortaya çıkabilir. Bu iki. Üçüncüsü çocuklar ve yaşlılarda cilt altı yağ dokusu az olduğu için onlar çok daha çabuk ısı kaybederler ve bunlar bir risk oluşturur. Siz çıktınız, kar yağdı, evinizin önündeki karı kaldırmak, küremek istediniz ya da arabayla bir yere gideceksiniz, arabanın üstündeki karı temizlemek istediniz. İşte orada harcadığınız efor sizin riskinizi artıracaktır. Kalp hastası olmasanız bile. Uzun süre dışarıda çalışıyorsanız mutlaka aralıklı çalışmanız lazım ki ısı kaybını en aza indiresiniz.
Aslında o kadar önemli bir konuya temas ettiniz ki şimdi son zamanlarda özellikle hani Türkiye'nin genelinde ve İstanbul'da yaşayanlar için İstanbul'da çok ciddi karlı havalarla karşılaştık ve söylediğiniz şeyleri farkında olmadan hepimiz yaptık. Yani evimizin önündeki yolu açmaya çalıştık, karlı buzlu camlarımızı temizlemeye çalıştık, arabamızın camlarını. Aslında bunu yaparken ciddi anlamda bir risk almışız ve kalbimizi belki de tehlikeye atmışız fazla uğraşarak, öyle mi? Doğru. Özellikle de kalp hastalığına namzet riskleri olan kişilerin soğuk havalara, kışa girmeden önce mutlaka bir kontrolden geçmesi uygun olur. Timur Bey, biraz önce belki kalp hastası olmayanlar için de risk faktörü olabilir soğuk havalar dediğimde bana şöyle dediniz. Belki de bilmiyor olabilir kişi. Evet. Şimdi bir kardiyoloji uzmanı olarak bu noktada size şunu sormak isterim. Özellikle altını çizdiğinize göre kalp hastası olmadığını, olduğunu bilerek yaşayan çok sayıda kişi var mı ülkemizde? Var tabii ki. Kalp hastalığı tüm dünyada ve Türkiye'de bir numaralı ölüm nedeni diyoruz ama bir numaralı da hastalık nedeni. Kalp ve damar hastalıkları diyoruz. Bu insanların birçoğu şikayetleri olduğu halde doktora gitmiyorlar. Bir kısmı doktora gitmiş, tedavilerinin olmuş, stent yapılmış, bypass yapılmış, ilaçlarını alan hastalar. Tabii bu tür hastaların mutlaka kış öncesi bir kontrolden geçmeleri çok doğru olur, yararlı olur. Özellikle de çıktınız, karlı havada yürüyorsunuz, göğsünüz ağrıdı. Evet. Göğüs dediğimiz yer kravat alanı özellikle. Evet. Bu bölgede ağrı varsa bu size bir uyarıdır. Hemen gidin, kontrollerinizi yaptırın, risklerinizi minimize edin. Hep şunu söylüyorum, kalp hastalığı kader olmamalı. Kimse kalpten ölmemeli diyorum ben. Çünkü tedavisi olan ve önlenebilir bir hastalık. Evet, bütün bu mesajlar gerçekten ciddiye alınması gereken, dikkate alınması gereken mesajlar. İhmal edildiği takdirde sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Biraz ihmalci bir toplumuz. Her ne kadar farkındalık artışı olmuş olsa da yine de galiba bu noktada almamız gereken çok yol var. Peki mesela yüksek tansiyon hastaları ile ilgili olarak da sormak isterim. Soğuk havanın tansiyon hastaları için de uyarıcı ve tehlike yaratıcı bir etkisi var mıdır? Var tabii, damarlarınız daraldığı anda o bütün basınç kalbe binecek ve tansiyonunuz yükselecektir. Tansiyonun yüksekliğini tetikleyebilir. Evet. Biraz önce söylemedik, belki atladık. Şu da çok önemli. Uzun süre kaldığınız zaman soğukta maruz kaldığınızda, özellikle de tipi varsa, rüzgar varsa soğuğun etkisi daha da artmaktadır. Evet. Böyle durumlarda vücut ısısı hızla aşağı düşer. Ve hipotermi dediğimiz risk ortaya çıkar. 35 derecenin altına inmesidir bu. Bir müddet daha bu soğuğa maruz kalırsanız vücut ısısı giderek düşecek. 32 derecelere kadar gelecektir. 32 derecenin altında artık donmak üzeresiniz demektir. Donarak ölüme gidersiniz. O yüzden bu tür zorlu koşullarda çalışırken mutlaka 15 dakika çalış, bir 10 dakika ara ver. Yarım saat çalış, bir 15 dakika ara ver. Sürekli çalışma. Asker nöbet tutuyor, hareketsiz tutuyor. Bu tür durumlarda mutlaka soğuğa karşı fasılalı, küçük küçük aralar vererek çalışmak daha doğru olacaktır vücudun ısısını korumak anlamında. Bizim ülkemizde karlı kış günlerine de ara veriliyor. Her zaman yaşamıyoruz bunu. Kimi ülkeler var ki hep yaşıyorlar ve belli derecelere alışmışlar. Hani eksilere, ilerleyen derecelere alışmışlar. Şimdi oradaki insanlarla bizim gibi çok soğuk havaları arada sırada yaşayan insanlar arasında risk açısından farklılık olsa gerek, değil mi? Mutlaka farklılık var. Hiç kondisyon yapmamışsınız, spor yapmıyorsunuz, egzersiz yapmıyorsunuz, kar yağdı çıkıyorsunuz, kardan adam yapıyorsunuz. Bir anda kalp krizi geçirebilirsiniz. Evet. Çünkü hiç kondisyon yok. Ama dediğiniz ülkelerde yaşayanlar bu hava şartlarına alışkın yaşadıkları için onların kalpleri ve vücutları buna alışık. O yüzden de oradaki risk biraz daha düşüktür. O zaman hayatımıza hareket katarsak, fazla kilolarımızdan arınırsak, belki kondisyonumuzu azaltacak olan sigarayı bırakırsak, çok önemli, değil çok mi? Önemli, çok bütün önemli. Bunlar bizi biraz daha dayanıklı ve risklerden uzak hale getirebilir. Önlenebilir ölümlerin bir numaralı nedeni sigaradır. Bıraktığınız anda riskinizi yok etmiş oluyorsunuz. O yüzden sigara mutlaka bırakılmalı. Kilo dediğiniz gibi çok önemli. Bir diğer şey tansiyon, şeker. Bunların hepsinin tedavisi var. Kontrol altına almak mümkün. Her şey var elimizde. Bütün olanaklar var. Modern bir çağda yaşıyoruz. Modern tıbbın olanakları çok fazla. Neden kullanmıyoruz? Neden 50 yıl, 60 yıl yaşıyoruz da 100 yıl yaşamıyoruz? Organizmamız 100 yıl yaşamaya bence kurgulanmış vaziyette.
Peki şimdi sizi bir kalp sağlığı uzmanı olarak karşımda bulduğumda hemen aklıma gelen sorulardan biri. Sağlık mutlaka uzun yaşamanın en önemli noktalarından biri. Sağlıklı olalım ki uzun yaşayalım. Ama insanın ruhunu besleyen bazı başka şeyler de olsa gerek değil mi? Yani hem de kalp sağlığımızı iyiye götüren. Mesela siz 5S kuralından bahsediyorsunuz. Nedir, seyircilerimiz için açıklar mısınız? 5S kuralı 5S diyorum, diyelim. sağlıklı kalmak, uzun yaşayabilmek için. Birincisi sevgi. Yani yüreğimizde sevgi olsun. Kin olmasın. Rekabet olmasın. Onun bunun kuyusunu kazmak gibi şeylerle kafamızı, gönlümüzü, yüreğimizi meşgul etmeyelim. Şimdi aşkı, stresi, şunu bunu her şeyi beyinde yaşıyoruz ama beynin bu stresler karşısında zorladığı organ kalp. Kalbimiz zorlanıyor. A tipi kişilik diyoruz. Yarışmacı, çatışmacı, sürekli gerginlik yaratan insanlar. Stres altında yaşayan insanlar. Stres kalbe bir şey yapar mı? Direkt bir şey yapmıyor belki. Çalışmalar bize bunu gösteriyor. Direkt bir şey yapmıyor ama stres hormonlarınızın düzeyini artırıyor. Stres altında sağlıksız besleniyorsunuz. Depresyona girdiğinizde yine sigaraya, bir takım alkol gibi şeylere bağımlılık geliştiriyorsunuz. Tüm bunlar dolaylı olarak kime yükleniyor? Kalbinize yükleniyor. Sonuçta sevgi çok önemli. Hayata sevgiyle bakabilmek, hayatı sevebilmek, insanları sevebilmek, bu olmazsa olmazı. Bana göre birinci sevgimiz bu. İkinci sevgimiz sağlıklı beslenmek. Şunu söylüyorum hep, mucizevi bir yiyecek yok. Şu çiçeği yiyelim, tansiyonumuz geçsin. Şu çiçeği yiyelim, şekerimiz düşsün. Böyle bir şey yok. Ama mucizevi bir mutfak var. Sağlıklı bir mutfak var. Evet. Bu mutfakta Akdeniz Ege mutfağı. Muhteşem bir mutfak. Zeytinyağı başta olmak üzere bütün sağlıklı ürünleri alabildiğiniz bir mutfak. Sağlıklı beslenmek uzun yaşamanın, hastalıksız yaşamanın olmazsa olmaz ikinci nedeni sağlıklı beslenmese. Bunların mesela şeyleri var mı, araştırmaları var mı? Yani şu kişilik yapısında hani kindar olmayan, kıskanç olmayan, herkese karşı sevgi besleyebilen, hobileri olan kişilerin mesela daha az kalp krizi geçirdikleri görülüyor. Ya da kalp damar hastalıklarına daha az yakalandıkları görülüyor gibi. Ya da sağlıklı beslenenlerin. Var bu tür çalışmalar. Bu tür çalışmaların sonucunda şunu görüyoruz biz. Stresliyiz ama bu stresin ikinci sonuçları bizi sağlıksız hale Evet. getiriyor. Ama hırslısınız, başarılı olmayı seviyorsunuz, koşturuyorsunuz. Fakat bunun yanında sağlıklı da yaşıyorsunuz. Sporunuzu yapıyorsunuz, sanatla uğraşıyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, kilonuzu koruyorsunuz. Yani stresli bir dönemde sabahtan öğlene kadar deli gibi çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Öğleden sonra da kendinize zaman ayırıp o stresi başka türlü yok ediyorsunuz. Sağlıklı yaşam formunu entegre ettiyseniz o stres aslında biraz da sizi diri tutan bir olumlu faktör haline geliyor. Ama sürekli stres altında ve kötü alışkanlıklara döndüren bir stres altında yaşıyorsanız o zaman ister istemez bütün organlarımızı hırpalıyoruz. Şimdi biz programımız içerisinde seyircilerimize sıklıkla hastalıklardan uzak kalmak için hareket edin diyoruz. Spor yapın diyoruz. Yürüyüş yapın diyoruz, yüzün diyoruz. Hani kendinizi çok zorlamasanız bile mutlaka hareketsizliğe karşı çıkın diyoruz. Şimdi siz bize öyle bir şey söyleyin ki sporun kalp sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili bizim bütün bu söylediklerimizden daha etkili olsun ve evet yapmamız lazım çünkü şu nedenle desinler. Uzun yaşamın bir diğer nedeni de hareketli olmak. 2 tane hasta geliyor bana. İkisi de 80 yaşında. Ve arkadaşlar, hastanın biri şundan yakınıyor. Hocam diyor, arkadaşımla ben aynı yaştayız. O 5 kat merdiven çıkıyor. Ben evin içinde dolaşamıyorum. Niye böyle diyor. Bunun en önemli nedeni 5 kat merdiven çıkan 80 yaşındaki hastanın çocukluğundan beri hareketli olması. Evet. Sürekli hareket etmesi. Biz sürekli bahaneler uyduruyoruz. Sabahtan akşama masa başında oturuyorum, çalışıyorum, vaktim yok, şudur budur. Ben çalıştığım hastanede 6 kat, 6. katta benim bölümüm. Daha bir kere asansöre binmedim. Çift basamak çıkıyorum. Bu hem beni fit tutuyor, kondisyonumu artırıyor. Hem de eğer gizli bir kalbim varsa, 3. katta göğsüm ağrır, nefesim daralırsa bana bir aslında önceden bir uyarıcı Bir nevi haline kendinizi geliyor. test ediyorsunuz. Test ediyorum. Tabii Güzel. ki öyle. Sürekli konuşuyoruz. Onu yapın, bunu yapın, 10.000 adım atın, spor salonlarına gidin. Her şeyi yapmanız lazım. Hareketli olmanız lazım. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Odada kalkın. Saatte 5 dakika ileri geri yürüyün. Yani bunu yaratabiliriz.
Ve şu slogan olarak kalsın aklımızda: merdivenler kalp dostudur. Asansöre binmeyin, merdiven çıkın. Evet, güzel örneklerdi. 80 yaş örneği de güzeldi hakikaten. Şimdi ben seyahat etmeyi çok severim. Keşke daha fazla zamanım olsa, daha fazla imkanlarla çok gezebilsek. Sizin o 5S kuralınız arasında seyahat de var. Evet. Seyahat ruhu nasıl besliyor? Kalbi nasıl daha iyi hale getiriyor? Hepimiz kendimizi vazgeçilmez zannediyoruz. Bulunduğumuz, yaptığımız işte bir numaralı olduğumuzu düşünüyoruz ve seyahate vakit ayırmıyoruz. Sürekli sabahtan akşama rutin bir şekilde işe koş, bir şeyler üret, geri gel. Üreticiyiz, güzel. Ama seyahat bizi bulunduğumuz ortamın streslerinden, fark etmediğimiz streslerinden bir defa alıp çıkarıyor. Oradan çıktığınız zaman bakıyorsunuz ki dışarıda başka bir dünya var. O yaptığınız iş size göre çok önemli ama aslında dünyanın umurunda değil o yaptığınız iş. O yüzden kendinize zaman ayırmanız lazım. O ortamdan bir çıkmanız lazım. Dışarıda başka yerlerde insanlar ne yapıyor? Doğaya girmeniz lazım. Spor için kışın dağa, yazın sahile gitmeniz lazım. Bütün bunlar ruhunuzu besliyor. Şimdi ne dedik? Beyindeki bütün streslerle ruhtaki bütün stresler kime yükleniyor? Kalbimize yükleniyor. Evet. Seyahate çıktığınız zaman o uçakta oturmanız, otobüste oturmanız, trende oturmanız bile sizi rahatlatıyor. Etrafa bakıyorsunuz, kafanız boş. Stresi, beyindeki ve ruhtaki stresi elimine etmiş oluyorsunuz. Ayrıca seyahat etmek demek işimizi yapmamak demek değil. Belki de o duyguyla geri döndükten sonra Aynen işimizi öyle. daha iyi ve daha verimli hale çok getirebiliriz. motive halde geri Değil mi? dönüyorsunuz. Evet. Sanat, kısacık sanattan da söz edelim. Bu da önemli bir faktör diyorsunuz. Peki ne açıdan önemli? Yani bir sanat dalıyla uğraşmak mıdır? Yoksa bir sanat eserini izlemek, bir sergiye gitmek, bir tiyatro oyununda seyirci olarak katılmak mıdır? Ya da her ikisi birden midir? Uğraşmak tabii ki tutku insanı uzun yaşatan, sağlıklı yaşatan ve kaliteli yaşatan bir şey bence. Bir tutkunuz varsa, yani işten çıkayım tenis oynamaya gideyim, işten çıkayım resim yapayım, işten çıkayım fotoğraf çekeyim. Evet. Bunu düşünüyorsanız siz zaten bir sanat tutkunu haline gelmişsinizdir ve bu sizin ruhunuzu rahatlatan bir şeydir. Sanat, seyahat, spor dedik, sağlıklı beslenmek dedik, sevgi dedik. Bakın bunların hiçbiri için reçeteye gerek yok. Reçetesiz hepsi. Hepsi kolaylıkla yapılabilecek şeyler ve topyekün bu 5S bizi yıllar boyu konforlu, hastalıksız, sağlıklı yaşatabilir. İnşallah. diyorum ben. İnşallah. İnşallah diyelim. Şimdi bir reklam arası verelim sevgili seyircilerimiz. Reklamlardan sonra önemli bir gelişme var aslında. Kalp hastalarını ya da daha doğrusu kalp hastası olma ihtimali olanları da yakından ilgilendiren bir gelişme. Onunla ilgili konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Ekranları başına yeni geçen seyircilerimize ve bizi 90.4 Habertürk Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimize sevgiler gönderelim. HT Sağlık devam ediyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Timur Kaynak'la birlikte olmayı sürdürüyoruz. Kalp sağlığımızı konuşuyoruz. Şimdi dedik ki önemli gelişmeler de var aslında sizin alanınızla da ilgili. Hastanın belli bir zaman içerisindeki kalp ritmini izlemeye yarayan cihazlar var. Seyircilerimiz gayet iyi biliyorlardır. Holter deniyor bu cihazlara. Doğru. Hastalar bu cihazı üzerlerinde taşıyorlar. Bazen bir gün taşıyorlar, bazen 2 gün, 3 gün değil mi sizin öneriniz Doğru. doğrultusunda? Şimdi ama bazı zorlukları vardı Timur Bey. Neden? Banyo yapamıyorlar, uyuyamıyorlar. O ağırlık nedeniyle giyinirken, soyunurken hep sıkıntı çekiyorlar. Demek lazım. Şimdi bu her şeyin değiştiği anlamına mı geliyor ve Holter'le ilgili ne gibi kolaylıklar bizi bekliyor? Evet, Holter ritmimizi takip eden bir cihaz. Belimize takıyoruz. Şu büyüklükte bir kutu gibi cihaz ve üstümüze de bütün göğsümüze de elektrotlar, kablolar yapıştırıyoruz. Evet. Bunu 24 saat üstümüze taşıyoruz. O sırada bir toplantıya gideceksek ceket, kravat giyip gidemiyoruz. Böylece bir konforumuzu yok ediyor. Banyo yapamıyoruz dediğiniz gibi. Spora gidemiyoruz. Bir takım sıkıntıları var. Onun yerine, tabii Holter 50 yıllık bir teknoloji, onu da bilelim. Onun yerine şimdi çok yeni geliştirilen bir cihaz var. Bu da Holter, bakın. Şöyle göstereyim size. İnsanın inanası gelmiyor. Ne kadar küçük. Küçük, incecik bir şey. Bunu alıyoruz, şu bölgeye yapıştırıyoruz. Çok mu yeni bir teknoloji? Çok yeni bir teknoloji. Ülkemize de bir ay önce geldi. Çok yeni. Yapıştırdık. 7 gün boyunca bu sizin üstünüzde kalıyor. Banyo yapın, spor yapın, yüzün, toplantıya katılın. Ne istiyorsanız yapın. 7 gün boyunca kaydediyor. Bize bu detayları
gönderiyor. Peki ben burada şüpheci gazeteci kimliğimle hemen bir Tabii. soru yönelteyim size. Belki şöyle bir eleştiri olabilir ya da sormak isteyenler olabilir. Evet, öbürü büyüktü, ağırdı, bir takım zorlukları vardı ama kim bilir belki o görüntü kaydedilirken ya da o şey yapılırken daha iyi sonuç veriyordu gibi. Hani oluyor ya günümüzde bazı tıbbi cihazlarla ilgili böyle değerlendirmeler. Burada da böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Tam tersi, Holter 50 yıllık bir teknoloji, demin de dediğim Evet. gibi, ama bu çok yeni. Holter'de çarpıntıyla geliyorsunuz bize, takıyoruz Holter'i. Hastalardan bana sık sık şu geliyor: hocam 10 kere takıldı, 10 tane başka hastaneye gittim, takıldı bu bana ama yakalanamadı. Evet, Holter'de yakalanan oran %17, %20. Fakat bu cihaz o kadar hassas ki, görüntüler o kadar net ki %45-50'lere kadar çıkıyor. Yani 3-4 kat yakalama, tanı koyma hassasiyeti daha yüksek bir cihaz. Teknolojik olarak da diğer Holter'den daha üstün bir cihaz. Yani bunu da buradan duyurmuş olalım. Çok yeni bir teknoloji. Çok yeni. Artık hani holter takılacak denen hastalar şu anda çok yaygın olmasa da belki bundan bir süre sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra artık yavaş yavaş rutinimize girmeye başlayacak ve Kesinlikle. diğer holter cihazları belki de tarih olacak. Öyle diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bir de şu var: hastalarımız ikinci kere, üçüncü kere taktırmak istediğimizde ben onunla uyuyamıyorum, rahat edemiyorum, Evet. onu istemiyorum diyor. Bu da bizim tanı koyma olanağımızı çok kısıtlıyor. Bu çok hasta dostu bir cihaz. Bu Konfor gelişmeyi de bu açısından. gelişmeyi de buradan duyurmuş olalım seyircilerimize. Şimdi ben başlangıçta aslında sormam gereken çok önemli bir soruyu sormayı unuttuğumu fark ettim. O da şuydu: karlı buzlu havalar, kalp sağlığımız elbette ki önemli. Ne yapmamız lazım? Bunları birçok şeyi anlattık, birçok konuya dikkat çektik ama o ne yapmamız lazım konusunu galiba eksik bıraktık. Önerileriniz neler? Kar yağdı, evde mi hapsolacağız? Hayır. Çıkmamız gerekiyorsa tabii ki çıkacağız. Ama ne dedik? Isıyı derimizden, cildimizden kaybediyoruz. O yüzden kalın giysiler ve kat kat giysiler giyeceğiz ki arasında ısı korunsun. Bu bir. İkincisi, ıslanmayan, su geçirmeyen ayakkabılar giymek lazım. Bu iki. Üçüncüsü, eller, yüz, kulaklar ciddi şekilde ısı kaybettiğimiz yerler. Bere, atkı, eldiven olmazsa olmazı bu işlerin. Mutlaka sıkı giyinmeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde kendimizi aşırı yormadan soğuk havalarda da dışarı çıkabiliriz. Egzersiz işine geldiğimiz zaman mümkünse ev içinde egzersizleri o birkaç gün yapalım. Çok soğuklarda, çok karlı havalarda dışarıda yürüyüş yapmayalım. Evet, bütün bunlar önemliydi. Profesör Doktor Timur Kaynağı, çok teşekkür ediyorum. Bugün kalp sağlığımızla ilgili önemli konularda bilgilendirdi bizi. Çok teşekkürler. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.